Bir saniye bile durmadan kendini başkalarının gözünden görmeye çalıştığını hiç daha önce fark etmiş miydin? Kaç kez aynaya baktığında aslında kendi yansıman değil de toplumun senden beklediği bir görüntüyü gördün. Her sabah uyandığında başkalarının yeterince iyi bulması için kaç farklı maskeyle yüzleştin? Bunu kabul etmek zor olabilir. Ama gerçek şu ki hayatını başkalarının onayı için yaşamak seni sadece kaybedenlerden bir tanesi haline dönüştürecek. Evet, başkalarının onayına muhtaçsan aslında kendi kimliğinden, kendi benliğinden ve kendi ruhundan ve aynı zamanda kendi hayallerinden çoktan vazgeçmişsin demek. Kendi yaşamının ana senaristi olmak yerine başkalarının senin hayatında senin yaşayacağın senaryoyu yazmalarına izin verdin. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musun? O insanlar senin senaryonu umursamıyorlar bile. Eğer bugün hem de tam şu anda bu döngüyü kırmazsan, yarın sabah uyandığında aynada gördüğün yansıma yine başkalarının gölgesinde kaybolmuş biri olacak. Bu döngüyü kırmak zorundasın. Artık bunun farkına var. Şimdi gerçekten yaşamak için, yaşamının kontrolünü de eline almak için hazır mısın? Hadi gel sana başkalarının onayına muhtaç olmadan nasıl bir yaşam yaşayabilirsin? Bunun bazı küçük tiyolarından bahsedeyim. İlk olarak kendi değerini belirle. Evet, şöyle bir kendine dışarıdan bak ve kendi değerini belirlemeye çalış. Seni sen yapan şeyler ne? Sen kimsin? Kaç tane maskeyle şu ana kadar dolaşmak zorunda kaldın? Önce bir bunları görmeye çalış ve aynı zamanda kendi değerlerini, hatta asla vazgeçmeyeceğin prensiplerini, ilkelerini şöyle bir gözünün önüne getir. Hatta yapabiliyorsan da bir kağıda yaz. Başkalarının beklentileri ya da toplumun dayatmaları yerine kendi gerçekliğine odaklanmaya çalış ve her sabah uyandığında bunları tekrar hatırlayarak başkalarından ve onların beklentilerini gerçekleştiren bir birey olmaktan yavaş yavaş kurtulmanın ilk adımını at. Ve bir diğeri hayır demeyi öğren. Evet, senin için konuyu bir başka videomda yine kanalımda işlemiştim. Hayır demenin önemi ve nasıl hayır diyebileceğinle alakalı. O videoyu da mutlaka izlemelisin. Bu videonun içerisinde sadece sana kısaca şunu söylemek istiyorum. Herkesi memnun etmeye çalışmak demek, sen dahil kimsenin memnun olmaması demek. Prensiplerini ve hatta bazen ilkelerini de ezip geçmek demek, evet demek uğruna. O yüzden de bu noktada hayır demeyi de öğrenmelisin eğer başkalarının onayına muhtaç kalmadan yaşamak istiyorsan. Devamında sana söylenen şeyleri ve başkalarının fikirlerini mutlaka ve mutlaka zihin süzgecinden geçir ve aynı zamanda sorgulamaya başla. Neden? Çünkü sana söylenen her şey birincisi her zaman doğru olmak zorunda değil. İkincisi de sana gelen eleştiriler yapıcı noktada bir geri bildirimse evet bunları alıp kabul etmelisin. Ama bu noktada sadece yargılayan sözlerle gelen eleştirilerse bunları sorgulayarak dikkate alıp almayacağına karar verebilirsin. Unutma ki fikir veren insanlar kendi deneyimlerinden, kendi korkularından, kendi endişelerinden mutlaka bazı şeyler sözlerine katmak zorunda ve onların yansımasını sana iletmek zorunda. Ama onların gerçekliğiyle senin gerçekliğin aynı olmak zorunda mı? İşte bu noktada kişilerin mutlaka fikirlerini sorman gerekiyor. Eğer biraz önce de dediğim gibi başkalarının fikrine veya onayına muhtaç olmadan yaşamak istiyorsan. Devamında özgüvenini yukarı çıkarmaya çalış. Evet, seni sen yapan ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya çalış. Gerçekten seni sen yapan ve fark yaratabilecek güçlü yönlerin neler? Bunların üstüne odaklanmaya başla. Çünkü bunlar aynı zamanda hem senin değerini yukarı çıkartacak, hem özgüvenini yükseltecek, hem de hayatta birçok farklı noktada başarılı olabileceğin fırsatlarda başkalarının onayına ihtiyaç duymadan adım atabilmeni sağlatacak. Çünkü özgüven dış kaynaklardan değil, içten gelir. Bunu hiç unutma. Ve devamında dışarıdan gelen eleştirilere karşı duyarsızlaş. Evet, onları duymazdan gel. Biraz önce de dediğim gibi yapıcı bir geri bildirimse al kabul et ama eğer sadece bir eleştiri ise duymana bile gerek yok. Neden? Çünkü zaten seni ileri götürmeyeceği gibi aynı zamanda da geri götürebilecek olan şeyler bunlar. Onları duyma. Duymak zorunda değilsin. Her söylenen şey doğru olmak zorunda değil. Her söylenen şey senin aynı zamanda hayrına da olmak zorunda değil. Sana gerçekten bir etkisi var mı ve bu söylenen şeyde senin kazancın ne? Bunlara odaklanmaya çalış. Eğer bir kazanç görmüyorsan ve hatta seni huzursuz edip bazen de mutsuz etme ihtimali varsa o zaman bunları duymaktan bile vazgeçebilirsin. Çok rahatlıkla duymamazlıktan gelebilirsin. O yüzden de eleştirilere karşı duyarsızlaşmayı da öğrenmen gerek. Tabii ki de bunun devamında kendini kabul edip sevmen gerekiyor. Ya bak şu konuda gerçekten kendine şunu kabul ettirmeye çalış. Hiç kimse mükemmel değil. O sana o eleştirileri yapan insanlar da sen de hatta ben de hatta yaşamak istediğin yaşamı yaşayan insanlara da şöyle bir bak. Hiç kimse mükemmel değil. Hepsinin hataları var. Ama
Hayatta gerçekten başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşayan insanlara şöyle bir bak. Öncelikle onlar kendilerini seviyor ve kabul ediyorlar. Kendi gerçekliklerini kabul ediyorlar. Sen de buradan başlayıp biraz önce söylediğim maddeler dahil olmak üzere bunu da hayatına geçirdiğinde gerçekten çok daha farklı bir bireye dönüştüğünü fark etmeye başlayacaksın. Şunu da unutma. Sen kendini kabul ettiğinde başkalarının seni kabul edip etmemesi de bir noktadan sonra senin umurunda olmamaya başlayacak. Ve tabii son madde olarak tek başına karar verme alışkanlığı kazan. Evet, başkalarıyla birlikte karar almak belki sana kolay geliyor. İşte sorumluluğu onlara attığını düşünüyorsun. Ama burada dikkat etmen gereken önemli bir şey var. Onların her söylediği doğru mu ya da onların her aldığı karar doğru mu? %100 mükemmeller mi? Elbette ki değiller. Peki sen neden başkalarıyla karar almak istiyorsun? Sorumluluktan mı kaçıyorsun yoksa? Yaşamının sorumluluğundan mı kaçtığını görüyorsun? İşte bu noktada alacağın kararlarla hatasıyla, doğrusuyla yaşamının sorumluluğunu da eline almaya başla. Çünkü eninde sonunda o kararı sen verdin ve o kararın da arkasında durabilmen gerekiyor. Ve tabii unutma, bazen riskli kararlar almak zorundasın. İşte yeni bir işe başlarken, yeni bir girişime başlarken ya da başka noktada yenilenme noktasında kendini geliştirmeye devam ederken risk alabilen kararları da vermek zorundasın. Unutma ki herkes seninle aynı riskleri almak zorunda değil. Ya da herkes senin risksiz gördüğün bir şeyi risksiz görmek zorunda da değil. O yüzden onların gerçeklikleriyle senin gerçekliğin farklı olacağı için bu noktada tek başına karar alma becerini de eğer başkalarına ihtiyaç duymadan, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşamının kontrolünü eline almak istiyorsan geliştirmen gerek. Unutma, başkalarının kararına güvenmek yerine kendi kararlarına güvenmek seni özgürleştirir. Şimdi kendine şu soruyu sor. Hala başkalarının onayına ihtiyaç duyuyor musun? Eğer cevabın evetse, videonun bundan sonraki kısmı seni gerçekten ilgilendirmiyor. Hiç boş yere zaman kaybetme. Ama yok, eğer ben başkalarının onayına ihtiyaç duymadan bir yaşam sürmek istiyorum ve bundan da kurtulmak istiyorum diyorsan yapman gerekenleri zaten sana kısaca anlattım ve bu maddeleri hayatına geçirmeye başladığında yavaş yavaş değişimin sen de canlı tanığı olacaksın ve kendi üstünde deneyimlemeye başlayacaksın. Çünkü hayat sadece senin onayını kazanmak zorunda olan bir oyun. Artık seyirci koltuğundan kalkmanın zamanı geldi. Yeteri kadar orada oturdun zaten. Sahneye çık ve kendi senaryonu yazmaya başla. Başkalarının seni alkışlamasını beklemek yerine kendi hayatının başrolü olmayı seç. Çünkü sen olduğun için zaten yeterlisin. Bunu hiç unutma. Yeni videolarımda görüşmek üzere.